Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere Alman çoban köpeğinin yavruluktan yetişkinliğe kadar olan süreçteki formlarından bahsetmek istiyorum. Niçin bu konuyu ele aldık? Çünkü Alman çoban köpeği biliyorsunuz tüm dünyada oldukça popüler olan ırkların başında geliyor. İyi bir iş köpeği, aynı zamanda çok iyi pet olabiliyorlar ve birçok iş konusunda, yani köpekli spor konusu ve görev köpeği olma konusunda yüksek yeteneğe sahip olan köpeklerden bir tanesi Alman çoban köpekleri ve çok tercih edilen bir ırk. Fakat bebeklik sürecinde özellikle fiziksel özellikleri yetişkin olduğu dönemden oldukça farklı olduğu için insanlar o süreç içerisinde gerçekten edindikleri köpeğin Alman çoban köpeği olup olmadığı konusunda endişeleniyorlar ya da kafaları karışıyor. Bebeklik sürecinde farklı bir fenotipte, farklı bir fiziksel özelliklere sahip olan Alman çoban köpeği büyüdüğünde bambaşka bir fenotipe sahip oluyor. Yani şu şekilde düşünmememiz gerekiyor. Örneğin bir Labrador Retriever yavrusu küçükkenki fiziksel özellikleriyle yetişkin dönemdeki fiziksel özellikleri birbiriyle çok uyuşuyor. Yani kafanızda bir imaj oluşturabiliyorsunuz Labrador Retriever yavrusu konusunda. Ama Alman çoban köpeği farklı fenotipte olan bir köpek, yetişkinliği ve yavruluk süreci içerisinde, gelişim süreçlerinde farklı fiziksel gelişimlere, gelişim evrelerini yaşayan bir köpek olduğu için özellikle tüy yapısının değişmesi, kulak yapısının değişmesi, pigmentasyonunun değişmesine bağlı olarak bu gelişim süreçlerini size anlatmaya çalışacağım. Burada bir yavru Alman çoban köpeğini görüyorsunuz. Safkan, ırk standartları tam olan anne babalardan seleksiyon şeklinde üretilerek elde edilmiş olan bir yavru, secereli bir köpek. Irk standartlarına uygun, dediğim gibi, anne babaya sahip bir köpek. Şu anda bu köpek 2 aylık olan bir yavru ve görüyorsunuz yavru yetişkin olduğunda tabii ki bu fenotipte olmayacak. Tabii ki çok daha farklı bir fenotipi olacak. Şimdi görüyorsunuz oldukça koyu, sırtı simsiyah, vücudunun çoğu siyah rengin hakim olduğu pozisyonda, ama tabii ki büyüdüğü zaman evre evre bu renkler değişecek. Yavaş yavaş pigmentasyonu açılmaya başlayacak ve özellikle gördüğünüz bu pas rengi olan yerlerin daha fazla belirginleştiğine şahit olacaksınız ve tabii ki büyüme evresi içerisinde şu anda semi erekt ya da aşağıda olan kulakları gelişme evresi içerisinde yukarıya doğru erekte pozisyona geçecek, yani dikleşecek. Burada bebeklik dönemi içerisinde bu köpekler özellikle 2 aylıkla 6 aylık arasında kulakları tam formuna ulaşmaz, yani tam olarak dikleşmez ve birçok hayvan sahibinin, birçok Alman çoban köpeği tercih edenin en büyük endişesidir kulaklarını dikmeyecek. Gerçi kozmetik bir endişe bu, ama Alman çoban köpeğini tercih eden kişiler buna dikkat ediyorlar. Kulaklarının dikme evresi dediğim gibi 6 aylık civarındayken netleşiyor. Bazı köpeklerde daha da ileri dönemlerde olabiliyor. Özellikle ilk başlarda 3-3,5 aylıkken kulaklar dikleşmeye başlıyor. Formu tam oturmuyor ama eğik şekilde dikleşmeye başlıyor ve bu süreç içerisinde, bu dikleşme süreci içerisinde aynı zamanda 4 aylıktan, 4,5 aylıktan itibaren diş değiştirme süreci başlıyor ve diş değiştirme sürecinde kalsiyum yoğun bir şekilde dişlere hücum ettiği için bu dönemde kulaklar tekrar düşebiliyor ve bu genellikle Alman çoban köpeği yavrusu edinenleri çok endişelendiriyor. Tekrar kulakları kırıldı mı acaba diye düşünüyorlar. Tabii ki daha sonraki evrede dişler formuna ulaştıktan sonra tekrar kıkırdak doku kalsiyumla kuvvetleniyor ve ondan sonra da tekrar ereksiyon sağlanıyor. Yani kulaklar dik hale geliyor, ama bebeklik döneminde Alman çoban köpeği sahiplerini en çok endişelendiren şey bu kulak olgusu, kulağın dikleşmeyeceğini düşünmek ve onu kafalarına çok takıyorlar. Ama şimdi görüyorsunuz mesela bu yavruda kulaklar tabii ki normal Alman çoban köpeği gibi değil, yetişkin köpek gibi değil. Kulaklar kırık bir pozisyonda, çok koyu bir pigment hakim, ama bu köpek büyüdüğü zaman buralardan da görebilirsiniz, kulak arkasından kızıl siyah renkte tipik bir Alman çoban köpeği olacak. Birazdan başka yavrular, bundan biraz daha büyük yavrular da göreceksiniz. Evet arkadaşlar, biraz önce gördüğünüz 63 günlük bir yavru Alman çoban köpeğiydi. Bu köpek de aynı kan hattından olan bir Alman çoban köpeği. Babaları her ikisinin de aynı köpek ve dikkat edin, bu köpek 6 aylığa ulaşmış olan bir köpek. Dikkat ettiyseniz artık vücut formu yavaş yavaş değişmeye başlamış
pozisyonda. Renge dikkat ediyorsanız bu köpek de küçükken aynı biraz önceki yavru gibi siyahın hakim olduğu bir pigmentasyona sahipti. Ama büyüdükçe kızıllıkları belirginleşmeye başladı ki küçükken bu pas rengi biraz sarımtırak kahverengi arası bir renk olur. Büyüdükçe kızıllık şekline dönüşür ve dikkat edin ara tüyler, kanat tüyleri renkleri açılmaya başlamış durumda. Surattaki siyah pigmentasyonda yavaş yavaş yüze yayılmaya başlamış pozisyonda ve kulakları da videoda göreceksiniz artık kısım kısım erekte pozisyonda kalabilecek durumda. Ama dikkat edin, yürüyüş esnasında bir bu tarafa doğru yürütelim, görelim kulakları. Kulaklara dikkat ederseniz yürüyüş esnasındayken sürekli bir salınım içerisinde. Dönelim bir bu tarafa doğru. Bakın hareket esnasında aktarımda kulaklar yumuşak kıkırdak öne gidiyor. Tekrar erekte pozisyona geliyor. Bu bir süreç geçtikten sonra, yani bir 3-5 ay sonra gittikçe o kıkırdak sertleşecek ve kulaklar daha stabil bir dikliğe ulaşacak. Tabii ki bu süreç içerisinde bu köpek diş değiştirme dönemini tamamlamak üzere olan bir köpek. Tamamladıktan sonra kalsiyum tekrar kulaklarda mobilize olacak ve böylece kulak yapısı çok daha sert ve dik bir hale gelecek. Alman çoban köpeklerinde kulak kırılması en büyük endişesi hayvan sahiplerinin, söylemiştim Alman çoban köpeği sahiplerinin, ama bu konuda işte küçükken, bebekken yüzünü sevmeyin, kafasını sevmeyin, kulaklarına dokunmayın falan gibi hurafeler vardır. Alman çoban köpeğinin kulağını kırabilmeniz için kıkırdağa ciddi zarar vermeniz gerekiyor. Hiç zannetmiyorum biri kendi köpeğini severken kulaklarını kıracak kadar kafasına baskı oluşturabilsin ki zaten böyle bir şey yaparsa hayvan tepki verecektir. Dolayısıyla sadece kafasını okşarken kulaklarını kırma gibi bir ihtimaliniz yok. Bu konuda çok tedirgin oluyor çünkü hayvan sahipleri. Ama tabii ki kıkırdak kırılamaz mı? Kırılabilir. Özellikle köpekle oyun esnasındayken sert bir ısırık aldığı ve kulakta otemotom dediğimiz deri altı kanama şekillendiği takdirde kulağın kıkırdak yapısını bozabilir ve hayatının sonuna kadar kulağı kırık kalabilir köpeğin. Bazı Alman çoban köpeklerinde kulak dikleştirici aparatlar vardır. Genellikle domuz derisinden yapılan, özellikle yurt dışında Almanya'da kolaylıkla bulabileceğiniz ve kulağın içerisine stabilize edilen, kulağın daha çabuk ve daha net dikleşmesini ve kulağın dik formuna ulaşmasını hızlandıran aparatlar da vardır. Ama size endişe verecek bir kulak gelişimi yoksa köpeğin, bu tip şeylerin uygulanmasına gerek yok. Hayvanı rahatsız eden şeyler çünkü. Ama bazı Alman çoban köpeği sahipleri bu endişelerinden dolayı kulak aparatları kullanabiliyorlar. Çabucak dikleşsin diye. Ama normalde bir Alman çoban köpeğinin yetişkin formda kulakları dik şekilde durur ve yarışmalarda da çok önem verdikleri şeylerden bir tanesi aktarım esnasında, yürüyüş esnasında kulakların ne kadar inip çıktığı. Eğer yumuşak kıkırdaklıysa nesillere, alt nesillere geçirme ihtimaline karşı puan kırıcı bir faktör olarak bakarlar. Kıkırdak yumuşaklığı istenmeyen özelliklerden bir tanesi. Bu köpekte yavaş yavaş söylediğim gibi artık dik formuna ulaşmak üzere olan bir köpek. Showline bir Alman çoban köpeği. Dikkat ettiyseniz bir öncekiyle dediğim gibi aynı kan hattına sahip bir köpek olmasına rağmen şimdiki formu diğer köpekten oldukça farklı. Ortopedist de farklılaşma aşamasında olan bir köpek. Diğeri gibi bir vücut formu yok. Çok daha kuyruk uzamış pozisyonda, kalça biraz daha belirginleşmiş, kalça açılanması biraz daha belirginleşmiş pozisyonda. Dolayısıyla da farklılaşma süreci içerisinde olan ama hala yavru kabul ettiğimiz pozisyonda bir köpek. Ama dikkat edin, bu kadar kısa sürede, yani 4 aylık bir sürede bambaşka bir forma ulaşıyor köpek. Bakın burada da görüyorsunuz mesela. Kulağın bir tanesi içe doğru deviye. İşte bu büyüme süreci içerisinde bu tip şeylerle karşılaşacaksınız. Ve mesela yarın bu köpeğin sağ kulağı küt diye düşebilir. Bu endişelendirmemeli hayvan sahibini. Çünkü bu süreç içerisinde bu tip inişli çıkışlı günler yaşayabilirsiniz kulağın dikleşmesi konusunda. Evet arkadaşlar, yine bir Alman çoban köpeği 5 aylık. Yine video içerisinde göreceksiniz. 5 aylık olmasına rağmen kulak kıkırdakları biraz önceki Showline 6 aylık köpekten daha çabuk sertleşmiş, dikleşmiş bir köpek. Çünkü bu köpek working line bir köpek. Solid Black, Complete Schwarz veyahut da siyah Alman çoban köpeği olarak tanıdığımız bir köpek. Dikkat ettiyseniz
Kulakları daha çabuk dikleşmiş durumda, daha dik duran bir köpek ki birkaç ay sonra iyicene sertleşecek kıkırdakları. Tabii ki bu süreçte bazen Alman çoban köpeği sahipleri glukozamin, kondroitin sülfat gibi kıkırdak dokuyu destekleyecek bir takım dışarıdan katkı maddeleri kullanmak isteyebiliyorlar. Ancak bunları kullanırken mutlaka veteriner hekiminize danışarak yapmalısınız. Çünkü fazla miktarda verdiğiniz zaman, çünkü papi mamalar kullanıyorsunuz. Özellikle maxi papi içerikli, yani large breed papi içerikli olan mamaların içerisinde yüksek miktarda glikozamin ve kondroitin sülfat olabiliyor. Ve siz de dışarıdan fazla miktarda verdiğiniz takdirde tam tersi birikmelere sebebiyet verebiliyor, zarar verebiliyorsunuz. Özellikle kalsiyum konusuna çok dikkat etmek gerekiyor. Yüksek miktarda kalsiyum eklem plaklarının daha erken kapanması ve eklemlerde bir takım sıkıntılara sebebiyet verebiliyor. O yüzden katkı maddelerini kullanırken mutlaka veteriner hekiminize danışmak ve nasıl beslediğinizle paralel bir takviye programı içerisine girmeniz gerekiyor. Kulaktan dolma, o size şunu kullan çok iyi oluyor, bunu kullan çok iyi oluyor deyip önünüze gelen her supplementi köpeğe yüklememelisiniz. Köpeğin egzersiz programından tutun da beslenmesine kadar birçok şeyle paralellik seyretmesi gerekli olduğunu asla unutmamalısınız. Bu köpekte de gördüğünüz gibi kulaklar çok daha farklı formatta, çok daha diğerine göre dik ve daha düzgün ki bir ay daha küçük olmasına rağmen 5,5 aylık olmak üzere olan bir köpek. Neredeyse diğeriyle arasında bir aylık bir yaşam süresi farkı var ama ona rağmen kulakları çok daha düzgün formda. Birazdan daha genç bir köpek göreceksiniz. 10 aylık, 9 aylık civarında bir köpeği göreceksiniz. Ondan sonra da yetişkin bir Alman çoban köpeğiyle gelişim formlarını anlamış olacaksınız. Ortopedik anlamda da yavaş yavaş vücut şekli ortaya çıkmaya başlıyor. Şu saatten sonra yetişkinliğiyle şu anki formu birbirini çok yansıtan formlar. Sadece yetişkinliğinde daha büyük, daha cüsseli, kafası daha büyük pozisyonda olacak. Yavru tüylerini kaybedip daha parlak, daha sık tüylere sahip olacak ve birazcık tüylerin rengi farklılaşacak yetişkin olduğu zaman. Onun haricinde şu an baktığınızda yetişkinliğini zaten hayal edebiliyorsunuz bu köpeğin. Ama o küçük Alman çoban köpeğine baktığınızda yetişkin formunu hayal etmek çok kolay olmuyor. Evet arkadaşlar, yine şu anda 10 aylık olmuş olan erkek bir Alman çoban köpeği. Bu renk varyetesi de yine Working Line sınıf Alman çoban köpekleri içerisinde Sable diye bilinen, yani boz renk diye bilinen bir renk. Böyle bir renk gördüğünüzde bu Alman çoban köpeği değildir diye düşünmeyin. Bu da Alman çoban köpeğinin renk varyetelerinden bir tanesi. Bu köpek yaklaşık olarak söylediğim gibi 10 aylık olan bir köpek. Bu köpek artık kulak yapısı olarak kıkırdakları bayağı bir sertleşmiş durumda ve normal formuna hemen hemen ulaşmış pozisyonda görüyorsunuz. Gayet dik şekilde kulaklarını gözlemleyebiliyorsunuz köpeğin. Renk varyetesi olarak da dediğim gibi Sable ve vücut formuna baktığınız zaman da artık normal ortopedisi yavaş yavaş oturmaya başlamış olan bir köpek. Büyüdüğü zaman, yani ergin olgunluğa ulaştığı zaman vücut formu ortopedisi de beraberinde oturacak. Tabii ki daha büyük bir kafaya ve daha cüsseli bir köpek haline gelecek. Bu da Working Line Sable bir Alman çoban köpeği. Söylediğim gibi işte 2 aylıkken başladık. 2 aylık, 5 aylık, 6 aylık ve 10 aylık bir Alman çoban köpeğinin vücut formu. Bu da bebekken yine kulakları doğduğunda düşük olabiliyor. Ancak burada bir parantez açmak istiyorum. Working Line Alman çoban köpeklerinin kulakları genellikle daha erken dikleşir showline'lara göre. Bu köpek hatırladığım kadarıyla 2,5 aylıkken kulakları dik pozisyondaydı zaten. Showline'ların biraz daha geç erekte oluyor kulakları. Working Line'ların biraz daha erken dönemde kulakları dikleşiyor. Ama doğduklarında hepsi düşük kulaklı şekilde gözlemleniyor. Özellikle bir 2-2,5 aylık olana kadar Working Line'larda da düşük kulağı gözlemliyoruz. Daha sonradan kulaklar erekte oluyor. Evet arkadaşlar, bu Alman çoban köpeği de artık yetişkin formuna ulaşmış 2,5 yaşında dişi bir Showline Alman çoban köpeği. Dikkat edin, renk artık oturmuş durumda, pigmentasyon, surat biraz daha pas renkleri ortaya çıkmış durumda ama hala siyah pigmentasyon hakim. Kanat tüyleri, özellikle kanat tüylerine baktığınız zaman yan taraftan hafif sarılık sırta doğru bir çıkış yapıyor kanat tüyü olarak. İşte küçüklük döneminde
döneminde simsiyah olan bu bölge yavaş yavaş pas renginin hakimiyetiyle de karakterize olmaya başlıyor ve birçok Alman çoban köpeği sahibi özellikle bu bölgedeki tüylerin pas rengine dönme aşamasında beyazladığını zanneder. Aslında bakıldığında bir kıl folikülünde 3-4 tane renk varyetesini aynı anda görebilirsiniz. Siyahtan açık sarıya kadar ya da pas renginden açık sarıya kadar her rengi görmeniz mümkün olabilir bir tüyünü çektiğiniz zaman. Bunlar endişelendirmesin. Yetişkin formunda zaten o kızıl renk ya da pas rengi ya da sarı renk çok daha yayılacaktır vücuduna ve hayvanda hakim olacaktır pigmentasyonda. Ama tabii ki sırtındaki siyahlık, yüzündeki maske, siyah maskelenme mutlaka ki olması gerekiyor. Alman çoban köpeğinde istenilen özelliklerden biri. Kulaklarına dikkat ederseniz artık normal formuna gelmiş durumda. Kıkırdaklar oturmuş durumda yapı olarak ve yumuşak kıkırdaklı olan bir köpek değil bu. Dikkat edin, normal duruşunda, hatta aktarım esnasında bile kulakları kırılmıyor artık. Normal pozisyonuna gelmiş olan bir köpek. Bir serbest bırakalım. Bakın aktarımda da göreceksiniz. Bundle. Bakın sadece sıçramalar esnasında hafif farklılıklar var. Yat. Ama dikkat edin, form olarak baktığınız zaman gerçek formuna ulaşmış pozisyonda. Haydi. Şimdi topu getirirken koşarak gelecek. Buraya. Bundle. Kulaklarına dikkat ettiğinizde öne doğru bir kırılmayla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Ve vücut morfolojisine baktığınız zaman aktarımda dikkat edin. Artık tipik bir Alman çoban köpeği aktarımına sahip. Vücut formu, kalça açılanması, kuyruğu, her şeyi artık olması gereken pozisyona gelmiş olan bir köpek. Buraya. Bundle. Buraya. Buraya. Gel. Buraya. Bırak. Bırak. Aferin. Aferin sana. Yat. Gel. Otur. Haydi. Bakın vücut aktarımına dikkat edin. Şu anda birazdan tırıs pozisyona geçecek köpek. Gel, 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 gel. Tırıs pozisyonda bakın. Tipik bir Alman çoban köpeği aktarımı. Bundle. Aferin. Aferin kızıma. Evet. Aferin. Aferin. Bundle. Otur. Aferin. Yat. Süper. Gel. Otur. Yat. Otur. Haydi. Evet, görüyorsunuz artık bebek köpek değil, koordinasyonu çok iyi. Yetişkin formuna ulaşmış durumda. İskelet yapısı oturmuş durumda. Aktarımı dikkat edin. Tamamen harmonik bir aktarımı var. Hiç atipik aktarım yok ki bebeklik döneminde aynı insanda olduğu gibi apalak yürümeler Alman çoban köpeklerinde de çok görülür ve birçok Alman çoban köpeği sahibini dışarıda köpeğini gezdirirken soru yağmuruna tutarlar. Bunun kalçası niye böyle? Sakat mı bu köpek? Arka bacakları niye böyle basıyor gibi. Bebeklik döneminde ve çocukluk döneminde bacak basışı, tabii ki ortopedik bir kusuru yoksa hayvanın, birazcık gözünüze gerçekten de farklı gelebilir. Ama yetişkin olduğu zaman arka bacaklar güçleniyor. Aktarım ve ortopedi tam olarak oturuyor ve dikkat edin, harmonik bir hale geliyor aktarımı köpeğin ve hiçbir şekilde asenkron bir aktarımı olmuyor. Bakın koşarken de görebiliyorsunuz harmonisini, dengesini, fren mekanizması çok iyi çalışıyor ama bebeklik döneminde tıpkı insanlarda da olduğu gibi çok fazla hakim olamayabiliyor vücuduna bebeklik sürecinde ama yetişkinlik sürecinde oldukça harmonik bir pozisyona bürünüyor köpek.